Herkese merhaba. Sizleri 2010 yılı Fransa'ya götürüyorum. Beyazlarda Carlsen, siyahlardaysa Grischuk. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, at F6, C4, E6. Filin çaprazını açarken D5 sürüşünü hazırlıyor. At F3, D5. Oyun kabul edilmeyen vezir gambitine transpoze oldu. At C3, D5 olan baskıyı artırdı. Fil B4. Ata baskı uyguladı. D alır C4 ile devam etmek istiyor. Çünkü devamında at açmazda olduğu için Carlsen E4 sürüşünü yapamayacak. C alır D5. Gerilimi sonlandırıyor. E alır D5. Fil G5. F6 atını açmaza aldı. At B D7. F6 atını destekliyor. Kale C1. Kalesini yarı açık C dikeyine getiriyor. C6. D5'i desteklerken vezirin çaprazını açıyor. Vezir C2, H6. Açmaz oluşturan fili istedi. Fil H4, G5. Açmazdan çıkıyor ve şah kanadından alan kazanıyor ama piyon sürüşleri gerisinde zayıflıklar oluşturur. Kısa rok eskisi kadar güvenli olmayabilir. Fil G3, at E4. C3 atına baskıyı artırırken istediği zaman atla fili kırabilir. At D2, E4 atına baskı oluşturdu. Rakibini karar vermeye zorluyor. Fili mi alacaksın yoksa atlardan birini mi alacaksın? At D F6, E4'e yerleşen atı destekliyor. E3, D4'ü desteklerken filin çaprazını açtı. At alır G3, H alır G3. Değişimler sonunda Grischuk fil çift avantajına sahip olurken Carlsen kalesini H dikeyinden aktifleştiriyor. Vezir E7. Kısa rok artık güvenli değil. Grischuk uzun rok hazırlayabilir. Fil D3. Fil E6. A3. Fili istedi. Fil D6. At A4. At C5 karesine bakış atarken vezirin dikeyini açtı. Bilgisayar burada uzun rok en iyi hamle diyor ama B4 B5 sürüşleriyle yarı açık C dikeyinden şaha karşı bir atak gerçekleşecek. Bu kararı vermek kolay değil. Kale D8. Uzun rok hakkından vazgeçiyor. Kalesinin açılması muhtemel olan D dikeyine getiriyor. At C5. File ve B7'ye baskı uyguladı. Fil C8. Fil başlangıç noktasına geri gelse bile aktifliği ve tahtadaki etkisi ciddi şekilde artmış durumda. B4. Vezir kanadından alan kazanıyor ve atak başlatıyor. At G4. Carlsen'in vezir kanadından başlattığı atağa karşılık Grischuk şah kanadından atak gerçekleştiriyor. E3 ve G3 karelerinden fedalar gündeme gelebilir. At F1. E3 ve G3'ü destekledi. H5. Şah kanadı saldırısını piyon sürüşleriyle destekleyerek konumu sertleştiriyor. Fil F5. Rakibinin aktif filini değişmek istiyor. Bu değişimi engellemenin bir yolu yok. Fil alır F5. Vezir alır F5. Kale H6. Tempo ile kale F6 gelip veziri isteyecek. Vezir kaçtığında F2'yi kazanacak. Kale C2. Kale ikinci yataydan F2'yi korurken yarı açık C dikeyindeki aktifliğini koruyor. A5. B4'e hücum etti. F3. Fırsat bulmuşken atı kovuyor. At alır E3 yapılırsa at alır E3. Vezir alır E3 devamında kale E2 ile vezir açmaza alınır. At F6. Vezir alır G5. Carlsen piyon öne geçmiş olsa da Grischuk'un taşları çok daha aktif olduğu için oyun hala dengede sayılabilir. Kale H8 oynanırsa at alır B7 fedası Carlsen'e oyunu kazandırır. Kale G6. Atı korumaya devam ederken veziri istedi. Vezir F5. A alır B4. A alır B4. A dikeyi açıldı. Kale A8. Grischuk kalesini A dikeyinden aktifleştiriyor. G4. H5'e hücum etti. Grischuk bu konumda H alır G4 ile devam etseydi oyun dengede devam edecekti. Kale A1. Kale birinci yataya iniyor ama bu saldırının devamı var mı belli değil. Şah E2. At B7'ye baskı uygulayıp kritik kareleri kontrol ederken fil ise o kadar da etkili değil. Fil alır C5. B alır C5. Grischuk Carlsen'in aktif atını kırdı ama
Carsen de B dikeyindeki izole piyondan kurtuldu. H alır G4. Grisçuk bir piyon gerideydi. Artık materyal dengelendi ama H dikeyi açıldı. Kale H8. Kale G8 kapatılırsa kale alır G8. At alır G8'den sonra Carsen bir piyon öne geçerdi. At G8. Materyal dengelendi ama Carsen'in taşları artık daha aktif. F alır G4 ile piyon alınsa da bu fazla piyonu koruyabilmek mümkün değil. F4. F dikeyini kapalı tutuyor. Şah F8. Atı destekledi ve kalesini özgürleştirdi. At G3. Grisçuk Şah G7 gelirse Vezir H5. Carsen'in saldırısı güç kazanır. Bu yüzden Grisçuk açmazdan çıkamıyor. At hareket edemiyor. Şah da atın savunmasına bağlı. Kale E6. G4'ü bıraktı ama şah çekerek E3 almak istedi. Ama bu oyunu kaybeden hamle. Vezir alır G4. Carsen E3'ü bıraktı. G4'ü aldı ve açmazda olan ata baskıyı artırdı. Bu konumda kale alır E3 yapılırsa şah F2. Grisçuk'un saldırısı son bulur. G8 atını kurtarmanın bir yolu yoktur ve Carsen'in saldırısı mata giderdi. Nerede kalmıştık? Vezir alır G4. Kale G6. Atı korudu ve veziri istedi. Vezir C8. Şah G7 oynanırsa Carsen 3 hamlede mat eder. Kale alır G8. Şah H6. Kale H8. Şah G7. At H5 ile oyun mat olurdu. Kaldığımız yerden devam edelim. Vezir C8. Vezir E8. Vezir alır E8. Şah alır E8. At istek altında. Şah F3. Şah D7. 8. yataydaki açmazdan çıktı. Kale B2. Ver B7'yi. Şah C7. Kale H7. Şah çekerek F7'yi kazanmak istiyor. Kale F6 yapılırsa at H5. Kaleyi ister. Kale F5. F7'yi korumaya devam ederse G4. Carsen kaliteyi kazanırdı. Nerede kalmıştık? Kale H7. At H6. F7'yi korumuş gibi gözüküyor. Gerçekten korudu mu? At F5. Çift ünlem. Geçici bir at fedası. At alır F5 yapılırsa kale alır F7. Örneğin Şah C8. Kale alır F5. Carsen verdiği atı piyon önde geri alırdı. Nerede kalmıştık? At F5. Kale F1. Kale F2. Kaleyi araya kapattı. Kale alır F2. Carsen Şah alır F2 ile devam ediyor ve Grisçuk oyunu terk ediyor. F7'yi korumanın bir yolu yok. Carsen 2 piyon önde kalacak. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.